Günaydın kanalıma ve yeni videoma Avustralya Melbourne'den yeni bir güne hoş geldiniz. Evet, ne yapıyoruz? Yeni bir günlük vlogumuza, yeni bir sabah rutinimize, yeni bir günümüze başlıyoruz. Ne yapalım? Bugün biraz bahçeden doğru başlayalım. Ev vlogları ne olacak? Evin içinde olacak. Yani ev vlogu çekiyoruz. Ev hanımı ne yapar? Çoğu zamanını evde geçirir yani, değil mi? Tamam, alışverişlere gidiyoruz. Alışveriş vloglar yapıyorum. Temizlik vloglar yapıyorum. Hani dışarıda gezi vloglarımız var. Zaten seyahat vloglarımız da var. Karavanlı vloglarımız falan da var. Onları da izleyebilirsiniz. Yani bir de bana gelip soruyorsunuz, eski videolarını seyretmek istiyorum ama ulaşamıyorum diye. Kanalıma girdikten sonra videolara basarsanız orada eski videolarım zaten alt alta çıkıyor. Artı bir de oynatma listesi var. Oynatma listelerime basarsanız da hepsini böyle bölüm bölüm ayırdım. Yani karavanlı gezi videolarımız ayrı, tarçınlı videolarımız ayrı, işte ev vloglarımız ayrı, kısa videolarımız öyle ayrı ayrı gidiyor işte. Oralardan da bakıp görebilirsiniz. Dışarı çıktım. Şöyle bir küçük bir temizlik yapmam gerekiyor. Minik bir temizlik yapmam gerekiyor. Poşetimi nereye koyduk? Tarçın, sen mi aldın? Kahvaltıdan önce. Kahvaltı hazırlamadan önce şuraları şöyle bir toparlayayım önce. Gel Tarçın. Gel oğlum. Gel oğlum. Çok fena benim oğlum. Çok fena. Harbiden çok fena. Kahvem. Eldivenlerim. Yemek yaparken eldiven. Bahçeye çıkıyoruz, eldiven. Yani eldivenle yapılması gereken şeyleri eldivenle yapıyoruz. Saçım gelmesin mikrofonun önüne. Ses yapıyor. Kuşlarımızın yarmasını da dökelim. Terliklerim büyük geliyor. Kendi pembiş terliklerimi bulamadım. Nerede ki? Attım mı ki ben onları? Öbür evde attım herhalde. Tam bilmiyorum ama. Neyse, yaz gelsin, balıklı terliklerimizi de koyarız. Ya da gidelim kendimize pembiş terlik alalım. Bunlar çok rahat. Sana göre değil bunlar. Bu arada ailemizin yeni üyesi geliyor. Geliyor, çok az kaldı. Geliyor. Şimdi diyorlar tavşan mı geliyor, kedi mi geliyor, işte Tarçın'a eş mi geliyor? Yok, onlar değil. Tavşan değil, kedi değil, Tarçın'a eş değil. Ondan sonra hamster değil. Değil yani. Yazılan hiçbir şey değildi. Ama gerçekten minnoş, küçücük bir şey. Çok tatlı bir şey. Eyşan çok sevdi ve anlatamıyorum ki, pembe. Pembe dediğimde hani pembe bir tavşan mı geliyor dediniz? Yok. Hani pembe renkle ilgisi değil. Cinsiyet olarak pembe. Anladınız? Öyle yani, cinsiyet olarak. Şuradaki yaprakları toplamam lazım. Hadi birlikte bir toplayalım. Şu aralara giriyor ya yapraklar. Ben hiç sevmiyorum. Özellikle çıkıyorum. Şunları şöyle, şu aralara girenleri, şeyleri topluyorum. Hani baktığım zaman şey olsun. İçeriden baktığım zaman böyle güzel görünsün diye. Bu bambuların yaprakları dökülüyor. O yüzden. Eşim şimdi diyecek, evde iş bulamadın da dışarı mı çıktın? Ben böyle. Ben var ya, gerçekten oturabilen bir kadın değilim. Şimdi benim takipçilerim biliyor beni. Değil mi? Yıldız ablam, Gülşen ablam, Reyhan ablam. Reyhan ablam deyince Reyhan Sağ ablam nerelerde? Bir ses ver hele. Bir kız, neredesin sen? Türkiye'lere mi gittin? İpek ablam, Betül'üm, kız Türkan. Nalan ablam da var. Şimdi herkes beni tanıyor, biliyor. Şimdi yeni takipçilerim de, geçen bir yeni takipçim bana şey yazmış. Ne kadar çok yemek yaptın. Hani dikkatimi o çekti. Şimdi yapılan yemeklerin hepsi bizim evde yenmiyor. Hani yaşlı tanıdıklarımız var, evde yemek yapamayanlar var. Ya da ne bileyim böyle sohbetler falan oluyor. Ben onlara falan da yolluyorum. Kekler, poğaçalar, börekler, yemekler. Hani sırf yapıldı diye hepsi bizim evde yeniyor diye düşünmeyin yani. Ben ikram etmeyi de seviyorum, dağıtmayı da seviyorum. O yüzden yapılıyor çoğu. Öyle yani.
En çok bu köşeye toplanıyor zaten. Rüzgar herhalde hep buraya topluyor. En çok bu köşeye toplanıyor. Ve ben onları böyle topluyorum işte gördüğünüz gibi şöyle. Böyle böyle birikiyor. O yüzden bugün kahvaltı işi yapmadan önce hemen bir yapıvereyim şurayı. Gözüme çarpıyor çünkü. Kahvaltıdan önce yapayım. Güzel bir tarif vereceğim size. Bu sefer deneyeceğim. Hani şey var ya, nohut unu var ya. Nohut unlu. Bu sefer nohut unuyla diyorum ki şeyi karıştırayım. Nasıl olacak acaba? Neydi o? Neydi kız? Dur, aklıma gelmedi. Yulaf, yulaf. Ha. Var mı tarçın? Var mı? Yağmur bir dirlik vermiyor ki şöyle. Hava iyice güzel olsa da çıksak da bahçede hani her şeyimizi yapsak. Vallahi. Ailemizin yeni üyesine de hazırlıklar yapmamız lazım ha. Eyşan hazırlıklarını yaptı ama bilmiyorum. Ya buraya da dökülüyor böyle işte bu bambular her yere dökülüyor. Kışın biraz şey olur, yazın güzelleşecek ama inşallah. Ay sen ne güzel olmuşsun böyle, yayılmışsın böyle. He? Aferin sana. Kız ne güzel yayılmış kız. Vallahi. Ben böyle toprağın üstünde işte böyle kuru dal bile görünce dayanamıyorum. Böyle tertemiz olacak bu toprağın üstü. Kötü yaprak maprak olmayacak şöyle baktığım zaman. Eşim dedi ki Burak, kış sonuçta dökülecek. Hani yaza girmeden iyice temizleriz. Olmaz. O zaman böyle daha çok olur. Ya temizlemek zor olur değil mi? Yani haliyle. Olduğu zaman hemen alacaksın ki hemen yapacaksın ki o da ben yorulmayayım diyor. Halbuki o benden beter. Bıraksam her şeyi temizleyecek. Bir de haliyle gurbetteyiz ya biz. Eşimle annem olsaydı çıkardım giderdim mesela anama kahvaltıya. Ama tabii ki orada yaşamış olsaydım. Hani tatilde de olmuyor. Tatile gittiğiniz zaman çocuklar dışarıda yemek istiyor. İşte gezmek istiyor, dolaşmak istiyor. Tatile gittiğiniz zaman bile annenizle zaman geçiremiyorsunuz. Tam anlamıyla geçiremiyorsun. Çünkü kendi çocuğunu eğlendirmek zorundasın. Kendi çocuğunu istedikleri yere götürmek zorundasın falan filan. Hani yaşamış gibi olmuyorsun. Orada yaşasan daha başka oluyor. Şimdi ben Türkiye'de yaşadım 1,5-2 sene. O zaman annem çok güzel. Çocuklarıma da baktı. Benimle de dolaştı. Her şeyime de yardım etti. Hani olmuyor yani. Tatilde yapamıyorsun hiçbir şey. Doya doya bir zaman geçiremiyorsun yani. Çünkü kendi çocuklarına zaman geçirmen gerekiyor. Hani derler ya ben yanarım yavruma, o da yanar yavrusuna hesabı. Onun gibi bir şey oluyor. İşte. Neyse kız kapatın konuyu. Zor gurbetlik zor. Ay. Hep bu köşe gözüme çarpıyordu. Bu köşe böyle. Buraya rüzgar çünkü biriktiriyor. Oralarda fazla yok. Hep rüzgar getiriyor oraya biriktiriyor. Ya bak şimdi baktığım zaman temiz oldu orası. Ya öyle. Değil mi tarçın? Minnak midem de gurulduyor, acıktı.
Azıcık duygusallaşayım. Hissediyor biliyor musunuz? Vallahi hissediyor. Ağladığınız zaman falan hemen gelir böyle gözyaşınızı silmeye uğraşır. Tarçın da öyle bir köpek işte. Köpek demeye dilim varmıyor da işte. Onca köpek varken. İşte. Şaka maka yaptık. Tamamdır. Şu tarafı da alayım biraz. Şurada da var. Ha, bak ne kadar güzel oldu. Tarçın. Güzel yaptık oğlum. Kızma ya. Kızma hemen ya. Sizler nerelerdensiniz? Bizi nerelerden izliyorsunuz? Gurbettekiler anlıyordur beni. Almanya gurbet değil. Bak tekrar söylüyorum. Bizim Sıla Yolu videolarımızı seyrederseniz anlarsınız zaten. Seyredenler zaten dedi biz Almanya'da gurbette yaşamıyormuşuz diye bana yorumlar attılar. Öyle yani. Buranın gurbetliği daha bir başka. Gerçekten daha bir başka. O yüzden. Tamamdır. Hadi gidelim Tarçın. Şunları hemen bir çöpe atayım. Kız başım döndü birden kalkınca. Hemen kahvaltıya bir hazırlanalım. Hadi. Hadi bakalım. 4-5 tane yumurtayı çırpıyoruz. Mantar da koyacağım ama mantar üstüne koyacağım. İçine katmayacağım. Bilmiyorum, değişik yapmayı düşünüyorum. Şimdi burada neydi? Yulaf. Yulaf ve mısır unu. Mısır diyorum ya. Nohut unu. Yulafı iyice parçaladım. Nohut unu da kattım içine. Onu da iyice parçaladım. Bundan da bir kaşık alayım şöyle bir. Kıvamına bakacağım. Daha bunu ilk defa karıştırarak yapıyorum çünkü. Biraz süt koyacağım. Tuz attım. Biraz süt katalım. Bakalım kıvam nasıl olacak. Kıvamına göre hareket ederim. Güzel olacak gibime geliyor. İyice karıştırayım. Biraz zor karışıyor bu nohut unu. Kıvam böyle iyidir herhalde. Hemen biraz zeytinyağı alalım. Niye gülüyor o gene? Bak. Ve ne yapıyoruz? Yakıyoruz. Bu arada yumurta kabuklarını bekliyorum. Çünkü nane maydanoz ekeceğim ya. Onu dibine koyarım. Karıştırdım şöyle. Tamam, ısınsın, dökeceğim. Kapağını kapatacağım. Kendi kendine pişmeye bırakacak. Üstüne de böyle 2-3 tane mantar doğrayacağım. Hemen mantarları hazırlayayım. Ozi. Oluyor mu Ozi? Bunu buzdolabına. Bunu da bahçeye. Şu benimkisine koysan olur. Ben oradan kullanırım. Etrafı batırdık. Mantarları bekliyorum. Doğranırsa mantar atacağım üstüne. Mantarları beklemek ya, sanki tarladan bekliyorum. Sen kendin geldin, hemen kesme tahtasını aldın. Domates salatalık doğrayacaktım. Doğramışken değil mi? Mantarları da doğra bari o zaman. O zaman. Bunu üstüne kapak kapatacağım şimdi. Kısık ateşe koyacağım. Kapak kapatacağım. Mantarlar da üstünde hafif yumuşayacak. Bir serpeleyin bir dakika. Daha doğrama, dur. Fazla olmasın çünkü. Burada ince öldürmüşsün zaten. Mantarlar incecik olmuş. Ana.
Nasıl doğradın sen bunları bu kadar ince ya? Bıçakla. Maşallah ne güzel doğramışsın ama. Değil mi? Ne kadar güzel olmuş. İncecik incecik. Bana kalsa şimdi 4-5'e doğrayacaktım, atacaktım Onun üstüne. için sizin işiniz çabuk bitiyor, bizimki biraz uzuyor. Ha işte ne alaka? Ne alaka? Ne İnce alaka? işler incelik ister. Ha. Bu ne ince işi? Şurada yaptığımız bir omlet. Mantar ince, doğra deyince. Dur. Ha, elimi kesme. Oldu. Şimdi ne yapalım? Şu kapağı da koyalım. Biraz daha kekik serpeceğim üstüne. Yunus'ta, Burcu'dan mantarlı omlet. Ama mantar dışında. İçinde değil Ozi. Niye? Dışında mantar omlet oluyor bu. Böyle. Yavaş yavaş pişsin. Valla duruma göre piştikten sonra ters de çevirebiliriz. Duruma göre çevirmeyebiliriz de. Hadi. Evet şöyle gösteriyorum hemen. Tarçın daha pişmedi. Pişmedi daha. Görüyor musun? Bir de havlıyor ha. Vurduğu yetmiyor. Kalkıyor böyle ayağıyla vuruyor bana. Bir de havlıyor. Şöyle altında göstereyim. Tamam. Oldu. Hadi bakalım. Nasıl da güneş. Şöyle dursun çiçeklerimde. Ha. Ne yapacağım? Muzlarım var. Işığı yaksam mı ki? Güneş var diye yakmadım ama. Işığı yaksam mı bilemedim. Bakayım. Olgunlaşmış muzlarım var. Gördünüz. Olgunlaşmış muzları atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen soyuyoruz. Bisküvi. Daha var olgunlaşmış muzum da şimdi şu 2 muz yeter gibi. 2 paket bisküviye 2 muz yetecek mi bakalım. Muzların zaten büyüklüğüne bağlı. Bisküvitleri koyacağım. Un gibi yapacağım. Eşo bana şuradan Hindistan cevizini verir misin? Habire vuruyor Eşo. Habire. Bakalım. Şimdi 2 paket bisküvi, 2 tane muz. Orada kavanozdakini vereceğim. Hindistan cevizini. Büyük kavanozda olması lazım. Önce bunu bir geçirelim. Alalım. Yukarıda mı yaşıyor acaba? Bitti mi? Ah şurada görünüyor. 2. katta arka tarafta. Ekmek ununun arka tarafında. Kavanozlar birbirine çok benzediği için. O değil mi? Başka bir yere mi koydum acaba ben onu?
Allah Allah. Hindistan cevizimizi çalmışlar Eşo. Nereye koydum ki ben onu? Şu arkadaki mi? Ah, şu en arkadaki. Buldum. Bir de çok beyaz şey var ya, o yüzden karışıyor Eşo bence. Hah, tamamdır. Buldum. Kavanozumu buldum. Çok beyaz şey var ya, un, nişasta, ondan sonra yok pudra şekeri falan filan. Bu da en arkada kalmış. Şimdi 2 tane muz var. 2 muzu şimdi elimizde böyle eziyoruz. Zaten çok olgun olduğu için. İçine bisküvitlerimizi de koyuyoruz. Şimdi ben bunu hemen hemen bir paketini koydum. Hani top gibi yuvarlak yapabileceğiniz şekle, hani kıvama gelene kadar şöyle. Tam ölçüsünü veremiyorum. Çünkü muzların büyüklüğüne bağlı. O yüzden tam ölçü veremiyorum. O yüzden bekletiyorum şimdi. Eğer şey olursa biraz daha bisküvi kıracağım çünkü. Top gibi yuvarlanmayacak şekilde olursa. Kıvam şimdi bu ama yuvarlanmaz. Biraz daha cıvık. Az bir şey daha içine bisküvi kırmam lazım yani. Kırayım. Ya bisküvi kırığı fazla kalsa da problem değil. Her şeyde kullanabiliyorum ben bunu sonuçta. Devamlı zaten muzumuz da olgunlaşıyor. Biz bundan çok yapıyoruz. Kiviyle olur mu ki bu? Bir de kiviyle denemek istiyorum. Kız deneyelim. Kiviyle de deneyelim. Aklıma düştü şimdi, kivim var mı ki? Olur mu ki kiviyle? Biraz daha yapayım. Sanırsam olur ya. Muzlu olan kiviyle niye olmasın, değil mi? Çık. Hayır da batırın. Şöyle azar azar dökeceğim. Çünkü şimdi bir muz biraz bisküvi diye bunu çoğaltmayın. Normalde condensed milk var ya, bununla da yapılıyor. Yani bunu ve bisküvileri parçalıyorsunuz gene un gibi. Bunu döküyorsunuz. Bir tane muz koyun içine mesela. Muz arama istiyorsanız, istemiyorsanız muz koymayın. Bununla da yapılıyor yani. Onunla yapayım diyordum. Sonra dedim ki muzlarım var. Muzla yapayım. Hem biraz daha sağlıklı oluyor. Tamam, bisküvi biraz şekerli mekerli tabii. O çok sağlıklı değil ama tabii o şeyden iyidir. Şekerli sütten, koyulaştırılmış sütten. Bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse 2 paket bisküvi yedi. Az bir şey kaldı. O 2 tane iri muz. Evet, ben bunları da atacağım. Şu kadar bir şey kaldı zaten. Onları da yapayım. Şunlar. İşte bunda da ölçü veremiyorsun çünkü muzun büyüklüğüne bağlı.
Çık. Elimi sürmeyeyim değil mi ama kirlendi zaten kirlenecek kadar. Alır hepsini. Kıvamını da göstereceğim zaten size. Şöyle bir çekelim. Heh. Şunu da çekeyim. Bay bay. O da büyük kolaylık oldu bana gerçekten. Kıvam böyle. Yani alıp da top top yapıp avucunuzda yuvarlayacağınız şekilde olacak. Aha gördüğünüz gibi. Kıvam bu. 2 paket bisküvi aldı o 2 iri muz. Şimdi ne yapalım? Yuvarlayalım. Hemen bir eldiven daha. Ellerimiz temizken ne oldu oğlum? He tarçın. He. Şimdi böyle alıyorsunuz. Minnoş minnoş yuvarlıyorsunuz. Şu ışığı da yakayım. Ondan sonra Hindistan cevizinin içine atıyorsunuz. İsterseniz kakaoya da atabilirsiniz. Bu şekilde. Gördünüz. Mis gibi oluyor. Yani muzlar da atılmamış oluyor. Hem evinize böyle ikramlık tatlı olmuş gibi oluyor. Hem de sağlıklı yani. Anladınız mı? Yani çocukların çok sevdiği bir şey oluyor. Benim oğulcam falan çok seviyor bunu mesela. Oğuzhan görse şimdi hiç sevinir yani. Öyle seviyorlar. Ben de şu Hindistan cevizini sevemiyorum. Seviniyorum da Hindistan cevizini sevemiyorum. Neden bilmiyorum. Siz seviyorsunuz mu Hindistan cevizini? Ben pek böyle hani seve seve yediğim bir şey değil. Hani sütlacın üstündeki tarçın gibi yani. Çok böyle severek yediğim bir şey değil. Bir de eğer ki vaktiniz yoksa 2-2 bile bu şekilde hemen yapabilirsiniz yani. Hızlıca. Ben bir de her şeyi böyle acele ettiğim için şunu da yapayım, bunu da yapayım. Şimdi benim de neler dönüyor? Şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Ya işte oturabilen bir kadın olmadığım için böyle onu da yapayım, bunu da yapayım. Sizin de bildiğiniz pratik şeyler var mı böyle? Yazın bana. Ben onları hem deneyeyim hem de böyle paylaşmış olayım insanlarla. Değil mi? Güzel fikir. Uzun uzun yazmak isterseniz yorumları da yazabilirsiniz. Yorumlara yazmazsanız Instagram'dan da yollayabilirsiniz bana. Gurbetçi Anne Günlüğü Instagram'ım. Bu arada WhatsApp grubuma katılmak isteyen güzel bayanlar Gurbetçi Anne Günlüğü Instagram'ıma yazabilirler. Ve birkaç kişi yazmış. Dönüş yapacağım onlara. Teşekkür ediyorum. Alacağım inşallah gruba da. Bugün pek vaktim olmadı biliyorsunuz. Görüyorsunuz yani vloglarımda görüyorsunuz beni. Benim pek vaktim olmuyor. Telefonları bile hani açamıyorum bazen çünkü çekimde oluyorum, çekim yapıyorum.
Hani vlogları çekiyorum falan filan öyle. Bir de ben hani bir günde 2 video çıkarayım, 3 video çıkarayım, 5 video çıkarayım diyen bir insan değilim. Hani ben günümü paylaşıyorum sizinle. Bir gün boyunca ne yaptıysam onu paylaşıyorum. Hani video olsun diye video çekmiyorum yani. Bir de böyle pratik şeyleri göstermek istiyorum. Hani pratik şeyleri anlatmak istiyorum. O şekilde yemek tariflerim falan filan da öyle oluyor. Ve biliyorsunuz zaten öksüz yetimlerimiz için buradayız. Yani öksüz yetimler, ben bir şey yapıyorsam burada zaman geçirmek için yapıyorum. Yani ihtiyacım olduğundan değil, gerçekten tekrar söylüyorum, yani YouTube'dan kazandığım paraya benim ihtiyacım yok. Kız küçüklü büyüklü oldu. Olsun, yenir. Değil mi? Çayın yanına kahvenin yanında çok güzel oluyor. Bak ben size söyleyeyim. Kahvenin yanında da çok süper oluyor. Oğulcan da sevinecek. Oğulcan yazık yavrum geçen geldi. İşte evin tahtalarını döşüyorlar. Başka bir ev biliyorsunuz, evler yapılıyor, satılıyor falan. Evin tahtalarını döşüyorlar. Dizleri çok kötü olmuş. Bir kızdım, dedim niye dizlik takmıyorsun? Hani tahtaları yaparken falan, değil mi? Dizlik tak. Dizleri kızarmış. Bir şey olmaz anne, bir şey olmaz, olur mu oğlum dedim. Şimdi böylesin. İleride o dizler sana lazım. Bak bizim yaşımıza gelince, değil mi? Maşallah yavrum, evin her şeyini yapıyor. Hani müteahhit ama aynı zamanda evin içinde neler yapılıyor, neler ediliyor onu da bildiği için kendisi artık resmen kendi giriyor işlere. Çok şeker oldular. Kahvenin yanında. Bitmiş bile. Kız konuşurken yapmışım ya ben. En zoruma giden bu yuvarlamak işidir. Sulu köfteyi çok severim ama yuvarlamasını fazla sevmem. Hani benim için şöyle hızlı hızlı yapayım hemen bitsin falan olayı vardır. Heh. Bitti. Tamamdır. Bunlar yıkansın. Makinamızı kaldıralım. Bisküvilerimiz de kalkabilir. Hemen şunları da kaldırayım. Şurayı da temizleyeyim. İşim bitsin. Çok güzel oldu. Sevinecekler. Spor kıyafetlerimi yıkadım ve buraya koydum. Şimdi kurutma. Kurutmanın şu şeyleri, tabletleri, şöyle bir tabletleri var bunun. Bunlarda çok güzel kokusu var. Yeşili, mavisi, sarısı bu şekilde. Ay harika kokuyor. Şimdi yemin ederim o kadar güzel kokuyor ki. Şöyle açıyorum. Bunlar kurutmaya özel. Nerede şimdi? Şuradan şöyle. Koyuyorsunuz böyle, tıklatıyorsunuz. İsterseniz 2 tane koyabilirsiniz, isterseniz 1 tane. İkisinin kokusunu da seviyorsanız hani 2 tane koyabilirsiniz. Değişik sarı, mavi, yeşili var. Bu yüksek kokuyu tamamen veriyor. Ben şöyle yapıyorum. Tam ortada durduğu zaman daha güzel oluyor. Ve kapatacağım, çalıştıracağım. Çalışırken içeriye o kadar güzel koku veriyor ki aynı zamanda çamaşırlara da veriyor o kokuyu. Temizledim. Evet. Şurada yapalım. Şunu da yapayım. Ekstra kurutma olsun. Hadi bakalım. Çok güzel kokutacak.
köfte kızartayım dedim. Hemen şöyle atıştırmalık olsun. Makarna da var, çorba da var yani. Güzel de oldu. Bunları biraz geç koydum. Tamam. O yüzden yavaş yavaş çeviriyorum. Nasıl da sıçrıyor ya. Bir şey yaptığı zaman hemen ocak batıyor. İki tanesini yedim kahveyle. Çok güzel olmuş. Biraz yumuşak olmuş. Yani biraz daha bisküvi kaldırırmış. Ne muzmuş bunlar da. 2 tane muza 2 paket bisküvi kaldırırmış yani. Bayağı oldu. Güzel oldu. Da yumuşak olmuş yani. Bu arada yeni gelen takipçilerim çok fazla. Yeni gelen takipçilerim yazıyorlar. İlk defa izliyorum, ilk defa keşfettim. Çok doğalsın falan. Günlük vlog doğal, ne yapalım yani, hani evdeki halimizi çekiyoruz. Normal neysem onu çekiyorum ben. Hani nasıl diyeyim size, karşınıza geçip daha şöyleydi böyle yaptığım işleri çekiyorum. Evimi çekiyorum, gezmelerimi çekiyorum. Dediğim gibi yani günlük işlerimi çekiyorum. Şimdi mesela ütü masasını salona getirdim. Şimdi oradan Selvi diyecek ki kocaman evde yine o ütü masası salonun ortasına mı geldi? Hakikaten geliyor yani, geliyor. Niye geliyor bilmiyorum. Boş odam var. Ondan sonra çamaşırhanem var. Ama illa getiriyorum, şurada yapıyor. Niye? Hani küçük bir bebeği olan insan devamlı böyle hep salonda durur, çocuğun yanında durur falan. Tarçın burada diye mi acaba diyorum, sonra düşünüyorum. O da değil. Hani yani buraya getiriyorum, bilmiyorum, burada yapıyorum. Kolaylık belki de benim için hani buraya gelmesi. Ütü yapacağım. Bitmiyor. Ütü bitmez, çamaşır bitmez, ev hanımı. Yani hani bazı kişiler şey yapıyor, böyle oturarak hani konuşarak vlog yapıyorlar ya, konuşarak para kazanıyorlar ya. Ve şey diyorlar, hani böyle bir furya var diyorlar. Evde normal iş yapan kadınları seyrediyor, ona kapılıp böyle gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Hiç değilse biz ev işi yapıyoruz. Hani bir kadın olduğumuz ortada. Ev işi yaptığımız ortada. Sen ne yapıyorsun? Oturarak, onu bunu anlatarak bilmem ne. Bir de tekrardan sizlere bir şey söylemek istiyorum. Diyet açısından olsun, cildinize kullandığınız şeyler olsun, başkalarından duyduğunuz hiçbir şey yapmayın. Yani diyet için diyetisyene gitmeniz gerekiyor. Cilt için de bir cilt uzmanına gitmeniz gerekiyor. Yani benim cildime yarayan sizin cildinize yaramayabilir. Bu böyle biline yani. Hani bütün ciltlere uygun bir şey olursa, evet, karma ciltler var, yağlı ciltler var, kuru ciltler var, şöyle böyle hani, ama bir de hani bütün ciltlere uygun bir olan kullanabilen şeyler var. Onlar hariç başkalarının ay ben cildime şunu kullandım çok iyi geldi, bunu kullandım çok iyi geldi. Organik değilse bak tekrar ediyorum yani kullanmayın. Kimsenin dediği şeye de gitmeyin. Aa bu buna iyi gelmiş, bana da iyi gelmiş. Alakası yok. Yok. Ben bal sürerim, iyi gelir cildime. Sen bal sürersin, sabah kabarırsın belki. Bir şey kullanmadan önce de bu ense kökünüzde falan filan bir deneyin. Hani yüzünüzde değil. Olur ya, şuraya bir sürdün. Buraya bir yan etki yaptı. Buran kızardı, şişti, bir şey oldu. Bayanız değil mi da? Hani bir rahatsızlık duyarız. Onun için deneyeceğiniz yer burası. Burada bir deneyin yani. Yüzünüze yakın, en yakın bölge. Bir de yüz, mesela hani kollar, yüz, bilmem ne, bütün her yerdeki deriler değişiktir. Bunun için değişik kremler kullanılır. El kremini yüzünüze sürülmez mesela. Hani yüz için yapılmış kremler başkadır. El için, ayak için yapılmış kremler başkadır. Mesela sol kol, sağ kol, hani kollar bile, kolların derileri bile, çalışması bile hani şeydir. Yani bir yara olur kolunuzda, kalbe yakın olan yer daha çabuk iyileşir. Kalbe yakın olan kolunuz daha çabuk iyileşir. Yani anladınız mı? Onun gibi bir olay. Değişik.
Bilinçsizce konuşuyorlar. Bilinçsizce insanlara bir şeyler anlatıyorlar falan filan. Yapmayın. Dinleyeceğiniz en güzel yerler doktorların YouTube kanalları var. Bir şey sormak istiyorsanız, bir şey dinlemek istiyorsanız doktorlar güzel güzel YouTube kanalları yapmış. Diyetisyenler güzel güzel YouTube kanalları yapmış. Onlardan dinleyin. Onlardan alın alacağınızda. Ben öyle söylerim. Öyle bilir öyle söylerim yani. Evet, ne yapayım? Ütüme geçeyim. Bir ev hanımının yapabileceği en güzel şeylerden biri. Ütü. Ütü yapmayı seviyor mu? Seviyorum, yapıyorum. Ütü hijyen demektir ya. Ütü güzeldir yani benim bildiğim. Öyle. Öyle. Güzel yorumlarınız geliyor. Bu arada yorumlarınıza şöyle bir göz atıyorum, bakıyorum. Teşekkür ederim destek veren güzel yorum. Selvi dedim, Selvi yazmış 57 saniye önce. Bulgur pilavının yanında cacık da var mı? Ben başka bir şey istemem, bu bana. Selvi, ütü masası geldi yine ortaya. Aynen. Aşevi gibi mübarek ne ararsan var. Dediğim olay işte. Ben yapıyorum ama diyorum ya bak şimdi ben bunu yaptım. Şimdi buradan 6-7 tanesini yan teyzeme versem. Karşı teyzem var, onun yanındaki teyzem var. Onlara versem. 3-5 tane de biz yesek zaten bitecek. Anladınız mı? Şimdi oğlum mesela bir yere gidiyor. Arkadaşlarına şunu da götürür müsün oğlum? Tatmak isterler mi oğlum? Oğuzhan okula gidiyor. Oğuzhan sen bunu da götür. Arkadaşlarına bunu da tattır. Oğuzhan'a veriyorum, Eşan'a veriyorum derken ben kurabiye olsun, bisküvitli pastalar olsun, işte kekler şunlar bunlar. Zaten o şekilde bitiyor. Yani devamlı yapıyorum ama öyle gidiyor. Yemeklerde dediğim gibi yaşlı teyzeler, amcalar var. Yemek yapamıyorlar falan filan. Ben onlara da yolluyorum. Yeri geliyor işte sohbetlere, ikramlıklar şunlar bunlar öyle yolluyorum. Yani yaptığımız her şey bizim evimizde yenmiyor. Bunu da söyleyeyim. Bir de menü yemekleri hazırlıyorum. Çocuklarım spor yapıyor diye ben menü yemekleri hazırlıyorum. Yani ben acıkan birinin Nutella ekmek yemesini istemiyorum evimde. Benim her zaman dolabımda çorbam da olur ve buzluğumda yemeklerim de olur. Artı akşam yemeklerim zaten tencereyle dolabımda da olur. Ama çocuklar onu yemek istemez, bunu yer. Şunu yemek istemez, şunu yer. Yani buzluğu açınca da et pilav, tavuk pilav, işte köfte pilav, işte balık pilav, o şekilde menüler var. Kim ne yemek istiyorsa oradan alıyor, ısıtıp yiyor. Şimdi spor yapan bir erkeğin de yemesi gerekiyor. 6 öğün bile yedikleri oluyor. O şekilde aynı yemeği 6 öğün yemesinler diye çeşitli menüler hazırlıyorum. Bu kadar yani. Teşekkür ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hadi ne yapayım? Ütüye geçeyim. Tamam çok konuştum hadi. Hadi ütü. Geldim. Evet, ütü maceramız başlıyor. Ütüm çok güzel ama. Ütüm çok güzel ve kolay ütülediği için ilk başlarda buharı çok atmıyor. Biraz sonra buhar başlayacak. O yüzden tek yüzlerini ütüleyip geçebiliyorum. Arka taraflar otomatikman ütüleniyor çünkü. Düşünün daha yeni başladığı halde. Ama çok sıcak yapıyor. Bir takipçim şey yazmıştı. Ütü yaptığın zaman ütünün markasını lütfen videoya yaz. Herhalde şeyleri okumuş, yorumları okumuş. Çünkü herkes ütümün markasını soruyordu. Philips. Kazanlı buharlı ütü. Reklam değildir. Kendi ütüm. Bunu çok sevdim ya. Eşo. Bunu da Türkiye'den almıştık değil mi? Başka renkleri yoktu. Olsaydı alırdım. Çok güzel. Biraz tüylenme yaptı mı? Yaptı. Kalitesi çok muhteşem falan değil yani. Hani güzel dediğim.
Rengi ve resmi güzel. Onu beğenip almıştık yani. Şimdi her şeyi yapıyorlar. Her şeyin sahtesini yapıyorlar. 2 gün giyiyorsunuz, atıyorsunuz. Mesela Tommy'nin. Bak bu Tommy'nin tişörtü. Bu Tommy'den aldığım için yıka yıka giy, yıka yıka giy. Ama şimdi bunun çakmasını almış olsaydım 2 kere giyecektim ve atacaktım yani. Değil mi? Bir de zaten çakmasını niye alayım? Param varsa orijinalini alırım. Yani yoksa da almam yani. Herkes de var, bende olsun diye. Öyle bir şey var ki hani Türkiye'de misafirliğe gidiyorsunuz. Yanlış anlamayın, yani kirasını ödeyemeyen insanlar sizin ayağınıza Louis Vuitton terlik veriyor. Şöyle bir kalıyorsunuz. Ne oluyor lan? Sonra anlıyorsun ki sahte. Gerek yok ki. Yok işte yok. Niye sen olsun, nasıl yaşıyorsan olsun. Hani yani onlar da var. Ben de olsun diye gidip de değişik. Evet, böyle güçlü arabalar geçtiği zaman, böyle bir ses çıktığı zaman Tarçın Bey bir irkiliyor. Niye? Abisi geldi sanıyor. Bak nasıl bakıyor. Abi mi geldi? Tarçın, sen şimdi bizim ailemizin yeni üyesi gelince kıskanacaksın mı? He? Ben onu kucağıma alınca sen kıskanacaksın mı? En korktuğum şey o. Sen çok kıskanırsan ne olacak? He? Geri de veremeyiz. Geri de veremeyiz. Biz bunu istemiyoruz da diyemeyiz. Ne yapacağız? Hı? Bir takipçim de yazmış ki bebek mi bekliyorsun? Bebek mi gelecek? Yok. Bebek için benim yaşım geçti. Hani ben doğuramam da. Diğer konuda bir şey diyemiyorum. Saç bantları da ütüleniyor. Evet, Eyşan Sultan'ın saç bantı yıkandı ve ütülendi. Bebek için yaşım geçti. Evet, eşim 4. çocuğu çok istemişti. Ben keşke o zaman yapsaydım ama o zaman da dedim ki Rabbim olmayanlara versin. Geçti bizden artık yani 4. bebek. Yani doğurma açısından geçti. Bakmak için geçmedi. Bakarım. Bakarım değil mi? Yani bende o kapasite var. Ben kendimde var görüyorum. Bilmiyorum ya. Hı? Şu bakamaz mıyız? Bakarız. Hı. Emirhan gibi. Emirhan'ım da büyüdü zaten. Emirhan'ım yürüyor artık, kocaman adam oldu, 2 yaşında. O kadar çok bebek var ki, o kadar çok çocuk var ki böyle işte annesi babası madde bağımlısı olup bakamayan ve devletin başkalarına verdiği o kadar çok çocuk var ki annesi babası göremiyor. Hani ellerinden alınıyor çocuklar. Çok değişik. Ben Emirhan'a bakarken o kadar değişik duygular yaşıyordum ki. Annesi için ayrı üzülüyordum, babası için ayrı üzülüyordum, bebek için ayrı üzülüyordum. Yani psikolojim o zaman benim aslında alt üsttü. Emirhan gitsin istiyordum, annesi alsın, babası alsın, onların yanında büyüsün istiyordum. Bir yandan vermek istemiyordum, bakamazlar diye düşünüyordum. Yani çok değişik psikolojim vardı. Değişikti ya valla. Bir de alışıyorsun ona, kokusuna, bakmaya. Hani hep senle.
çocuğa bakmak, bir çocuğu büyütmek o kadar emek istiyor ki. Gerçekten emek istiyor. Ben yani yurt dışında olduğum için belki öyle hissediyorum. Türkiye'de olsam gene hisseder miyim? Hissederdim. Çünkü annem baktığı zaman bile defalarca arıyordum. Ne yaptılar? İyiler mi? Uyudular mı? Kalktılar mı? Yediler mi? Halbuki annen de değil mi? Hani annem diyordu artık aramana gerek yok. Bak ben güzel bakıyorum. Tamam bir şeyleri yok. İyiler falan. Ama yine de insan annesinde bile olsa tedirgin oluyor. İyiler mi? Şöyle mi? Böyle mi? Hani annem için değil. Annelik ya. İşte. Annelik başka bir şey. Çünkü her şeyden önce çocuk gelir. Herkesten önce çocuk gelir. Bütün işlerden önce çocuk gelir. Ona doğurduysan onu o şekilde bakacaksın. Bir dakika demeyeceksin ya. Çocuk ne diyorsa döneceksin. Cevabını vereceksin ya da bakacaksın. Her şeyden önemlidir çocuk. Çocuğun. Geçen bir mevzu vardı biliyorsunuz anlattım. Onun için çocukları dinleyin diyorum. Bastıra bastıra söylüyorum. Çocukları dinleyin. Çocuğunun işte anlattığın hikaye gibi gelmesin size. Çocuk mutlaka bir şey anlatıyordur. Çocukları dinlemiyorsanız kardeşleri dinleyin. İki kardeş ne konuşuyor onu dinleyin. Çocuk çünkü sana anlatmayacağını mutlaka kardeşine anlatıyor. Benim iki oğlum konuşurken işte ben bir okula yolluyordum. Benim iki oğlum konuşurken dinledim. Abi geldi mi senin yanına diyor. Şimdi ne abisi diyorum kendi kendime. Abi geldi diyor. Benle diyor kahvaltı yaptı diyor. Öbürü de diyor ki abi yanıma geldi diyor. Top oynadı benle diyor. Allah Allah. Okula gidiyorsan abiyi nerede buldun? Okul aradım. Dedim benim çocuklarım böyle böyle konuşuyor. Ne abisi? Stajyer öğretmen. Dedim, ne alaka stajyer öğretmen? Okula gittim. Eşimi de aradım. Dedim göster stajyer öğretmenin resmini. Bana hiçbir şekilde resim gösteremedi. Göster dedim stajyer öğretmense. Çocuğumu onaylatmak istiyorum. Evet bu diyecek bana dedim. Yok değilmiş. Dışarıdan insanlar getiriyorlar. Düşünün. O çocuk onu abi abla olarak görüyor ve idol yapıyor. Çocuğu yönlendiriyor. Ben dedim çocuğumun kimseyi yönlendirmesini istemiyorum. Ben bu okula yolladıysam sadece öğretmenlerle muhatap olabilir benim çocuğum. Dışarıdan hiç kimseyle muhatap olamaz dedim. Ondan sonra da okuldan aldım zaten. O okuldan aldım. Kimi getirdikleri bile belli değil yani. Düşünsenize. Çocukla top oynuyor, çocukla kahvaltı yapıyor. Hani çocuğun resmen beynini yıkıyor. O yüzden dikkat edin derim. Çocuğunuzu kaybetmemek için. Selvi bana gene kızacak. Eşofmanlar ütülenir mi? Ütülüyorum ne yapayım? Sen daha bir de arka planda ütülediklerimi görsen. Onlara daha çok kızarsın. He. Ütüleniyor. Biz hala kocaman çocuklarımızın arkasında peşinde koşuyoruz. Neden? Neden? Ne olur ne olmaz. Yani düşünsenize her türlü insan var. Ben bunları bir de asıyorum ütülediğim gibi. Ya. Hemen giydiğimi yıkıyorum. Yağ lekesi çıkmamış. Bak. Ya işte bak şu kadar bir yağ lekesi. Görebiliyor musunuz? Şurada. Nerede kız? Şurada. Çıkmamış. Bu bir daha yıkanacak. Oraya hemen bir sprey. Ama bunu yıkarken altını da yıkayacağım. Şimdi çünkü takımlarda sadece bunu yıkarsam renk değişecek. Hani o 10 kere yıkanmış, diğeri 5 kere yıkanmış olunca bir renk farklılığı oluyor. Renk farklılığı olmaması için ben altını yıkarken üstünü de yıkıyorum. Üstünü yıkarken altını da yıkıyorum. O yüzden. Hemen bunu ayıralım. Bu altıyla birlikte yıkanacak.
Ütülerken de özen gösteriyorum. Eğer öyle yağ lekesi falan varsa ütü basmıyorum ki üstüne pişmesin diye. Pişerse çıkmaz. Haliyle işte önlük takmayınca ne oluyor? Yağ lekesi oluyor. Neyse. Üzüldük mü üzülmedik. Dünya malı ne üzüleceğiz. Çocuklarım adı diyorum. Parayla alınacak hiçbir şey için üzülmeyin. Bir ölüm olur üzülün, bir hastalanma olur üzülün ama diğer türlü mala, mülke, şuna buna üzülmeyin. Öyle. Bunları yaparken de lastiklerine fazla ütü sürmüyorum. Lastikleri hani yumuşamasın diye. Şöyle üstten. Ama ütü güzeldir ya. Ütü temizlik, hijyen işte. Ben ütülerken oradan yazıyorsunuz ya bana da gel. Bende de çok ütü var falan. Nasıl bir keyifli ütü yapıyorum. Ama her şeyi öyle yapıyorum ben. Yemek yaparken de keyifli yapıyorum. Ütü yaparken de keyifli yapıyorum. Yapıyorum yani. Kendi işim sonuçta. Havayı da kararttık ya kız. Akşam ettik vallahi. Hı. Ne yapayım? İş yapıyorum işte. Oturup size şimdi 20 dakika boyunca, yarım saat boyunca sadece konuşayım. O onu yapmış, bu bunu yapmış, şunu yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Ya dünya mı kurtaralım? Hı? Savaşlardan falan bahsedeyim. Onları dinlemek istiyorsanız zaten haber kanalları var. Gider oradan dinlersiniz. Cilt ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalışsam. Herkesin cildi başka. Gidersiniz zaten bir cilt uzmanından onları da dinlersiniz. O da başka. Yani. Değil mi? Böyle yani böyle. Bu kadar. Hemen onu da bir makineye atayım, spreyleyeyim. Ütümü de şuradan bir kaldırayım. Bitti. Heyecana bak. Nasıl bir heyecan. Heyecan. O da inciye benziyor. Oo, noy. Ay bak görüyor musun? Baka kaldı peşine yemin ediyorum. Yazık tarçın. Bak baka kaldı. Yavrum ya. Aa, bendeki de. Terliklerim çok şık ama. Değil mi? Tam yürüyüş modundayım. Ama ne yapayım? Hadi gidelim, hadi gidelim. İyi dedim, geliyor musun? Ha böyle. Çıktım. Kahvemi içe geziyorum. Yazık tarçına ya. Oğlum benim. Baka kaldı peşine. İnci sandı çünkü. Ama ismini çok söylemeyeyim neyse. Tanıyor, biliyor. Yok şeyden biliyorlar. İsmini söyleyince de şey yapıyor. Kapı pencere bekliyor vallahi. Bak burada bir tane Çinli amca var. Bahçeye bakar mısın? Çok yaşlı, zor yürüyor. Gerçekten ekti mi burayı? Niye? Ekiyor. Her gün bir şeyler öyle Ay. bir iki şey yapıyor. Bahçesi de güzelmiş. Ama amca en az 80-90 yaşında var. Domatesleri falan da var. Bir tane daha gördü. Bu sefer de kara böcek gördü. Bak. Yapma oğlum. Bir tane kuş ötüyor da ne ötüyor acaba? Papağan gibi değil mi? Şu şeye kadar gideriz. Sen bir dur. O gitsin değil mi? Aynen. Gel onlar gidene kadar şu tarafa gidek gelek 2 dakika o zaman. Şöyle. Çok heyecan yapıyor değil mi? Yazık böyle. Vallahi. Hoş. Şurada. Şu teldeki. Şu. Nasıl bir ses çıkarıyor? Sabahleyin elinde ekmek vardı. Ağacın birinin dibine şey yaptım, ekmek attım. İleride de bir kuş duruyordu. Hani onu gördüm, attıydım. Parçaladım, oraya döktüm. Kuş yanaştı şöyle şu demir gibi bir yere. Yanaştı. Oradan bağırdı. Çık. Ay, başkalarını dedim, çağırıyor değil mi? Başkalarını çağırıyor. Ya, paylaşıyor. biz olsa? Ulan dedim insanoğlu olsa öyle bir şeyi hani açken
Ya. Kafçak olsa giderken önce kendini doldurur bilmem ne yapar Değil mi? falan filan. Hani kuş yani kuş. Kuş. Bir de Oraya kuş beyni gitti. diyoruz demeyelim ya. Oraya gitti, oğulları yanına çağırıyor, şey yapıyor. Ay işte. İnmedi oradan devirin üzerinden de inmedi yerleri gelene kadar. İşte şurada limonlar var bak, limon ağacı. Kız. Limon ağacı da var. Ne güzel, bir evin bahçesinde limon ağacı, zeytin ağacı değil mi? Sen hep yaptığın evlere dikiyorsun ya. Şunu da söyleyeyim ha. İnsanlar istemediği mobilyalarını da böyle çıkarıyorlar, koyuyor. Çünkü bunu götürse çöpe atsa kaça atacak? $150 para verecek. $150 para verecek. Çöpe atmaya verecek. Düşünün. Yoksa o da sıkıntı. Arabada yoksa aynen. Tırayla kiralayacak. $50 da ona verecek. Türkiye'de her köşe başında yok nakliyeciler var, bilmem neler var. O yüzden free yazıyorlar. Adres yazıyor, öyle kapının önüne koyuyorlar. Hani zenginlikten falan değil bu. Diyorlar ya yurt dışında zenginlikten bırakıyorlar falan. Tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Alakası yok. Para verecek. Aynen. Hadi yürü. Hadi tamam, bu tarafa gidelim geri. Gitmişlerdir onlar. Gel oğlum. Soğuk zaten. Kahvem de az kaldı. İçiyorum yavaş yavaş. Bir yürüyüş maceramızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarçın Bey keyifli. Bak esiyor soğudu hava birden. O yüzden gidelim hemen. Gerçekten. Ay burnum da akmaya başladı benim zaten. Hadi bugünlük de böyle olsun. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.